Bildiğiniz gibi 2011 yılında başlayan Arap Baharı bölgedeki pek çok ülkeyi bir domino etkisiyle toz duman etti. Bunlardan biri de şu an bizim ülke gündemimizde meşgul eden Libya ve ülkede cereyan eden iç savaş. Libya bugün fiilen ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi kurumların resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğer yanda ise başını Halife Hafter'in çektiği Libya Ulusal Ordusu var. Akdeniz'deki enerji kaynakları ve kıta sahanlığı mücadelesinde yalnız bırakıldığımız, haklarımızı kaybetmeye başladığımız dönemde attığımız bir adım, bölgedeki dengeleri, hesapları bir anda değiştirdi. Libya'nın şu an meşru olarak tanınan hükümetiyle yaptığımız kıta sahanlığı anlaşması, Mısır, İsrail, Fransa gibi ülkelerin ortaklıklarıyla parsellediği alanları keserek petrol arama bölgelerindeki haklarımızı savunmamız adına önemli bir adım oldu. Tamam, buraya kadar her şey iyi görünüyor değil mi? Fakat ülkedeki Trablus yönetimine karşı savaşan Halife Hafter bu anlaşmaya karşı en büyük tehdit. Düşünün ki Türkiye'ye cihat bile ilan ettiler. Yaptığımız anlaşmayı korumak adına Trablus hükümetinin de talebiyle Libya'ya asker göndermeyi onaylayan tezkere de bildiğiniz gibi yakın bir zamanda meclisten geçti. Peki bölgedeki pek çok hassas dengeyi sarsan, büyük devletleri karşı karşıya getiren, binlerce insanın öldüğü iç savaşın mimarı olan bu komutan kim? Gelin bakalım yakından tanıyalım. Kimmiş bu Halife Hafter? Halife Hafter 1943'te Bingazi'nin güneyindeki Ebcediye'de doğdu. 18 yaşında Bingazi Askeri Akademisi'ne girdi. Uzun yıllar silah arkadaşlığı yapıp daha sonra yollarını ayırdığı Muammer Kaddafi ile burada tanışacaktı. Takvimler 1 Eylül 1969'u gösterdiğinde Libya'da askeri darbe yaşandı. 27 yaşındaki Kaddafi liderliğindeki grup Batı yanlısı Kral İdris'i darbe ile devirdi. O sırada tedavi için Bursa'daki kaplıcalarda bulunan Kral İdris gafil avlanmıştı. Kaddafi hızlıca otoritesini ilan etti ve monarşiyi feshetti. Hafter darbeyi gerçekleştiren Hür Subaylar Hareketi'nin çekirdek kadrosundaydı. Kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hafter, darbeyle yönetime gelen Kaddafi'nin en güvendiği adamlardan biri haline geldi. Hafter'in kariyerinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği'ne giderek burada askeri eğitim almasıdır. Ancak 1980'lerde Kaddafi'nin Batı bloğu ile ilişkileri bozulmaya başladı. O dönem Amerikan medyası Kaddafi'nin dünya genelinde terörist gruplara destek verdiğini yazıyordu. Kaddafi ve Batı arasındaki gerilim her geçen yıl tırmandı. İki taraf arasındaki tansiyon Libya'nın güneyindeki komşusu Çad'da sıcak savaşa dönüştü. Libya'nın komşusu Çad, sahip olduğu uranyum kaynakları ve değerli maden rezervleri ile bölgedeki tüm aktörler için ilgi odağıydı. 1982'deki Çad'da gerçekleşen darbe sonucunda Çad'ın başına Afrika'nın Pinochet'i Hissène Habre geldi. Habre ülkedeki muhaliflere karşı çok sert tutum takındı. Ancak Batı ile uyumlu politika izliyordu. Habre'den rahatsız olan Kaddafi, Çad'a askeri operasyonlar düzenledi. Libya ordusuna Hafter komuta ediyordu. Bu görev onun için dönüm noktası oldu. Hafter ve yaklaşık 700 askeri 1987'de Çad'la Libya arasındaki çatışmalarda esir düştü. Bu gelişme Kaddafi ve Hafter'in uzun yıllara dayanan kader ortaklığında kırılma anı oldu. Kaddafi generaline sahip çıkmadı. Kimilerine göre Kaddafi Hafter'i rakip olarak görüyordu. Ayrıca Hafter'in Kaddafi'nin emirlerine itaat etmediği de iddialar arasında. Kaddafi'nin terk ettiği Hafter'e ABD sahip çıktı. CIA Hafter ve adamlarının Çad'da kalmalarını sağladı. Hafter artık azılı bir Kaddafi muhalifine dönüşmüştü. Ancak Hafter'in Çad günleri ülkenin başına Kaddafi yanlısı bir hükümet gelince sona erdi. Hafter için yeni rota artık ABD olacaktı. Yaklaşık 300 askeriyle ABD'ye iltica eden Hafter, 1990'dan itibaren Virginia eyaletinde yaşamaya başladı. Hafter ve askerleri Amerikan vatandaşı da oldu. Washington Post gazetesi Hafter ve adamları için merkezi Amerika'da bulunan bir kontra grubu benzetmesi yapıyordu. Hafter, CIA'nin karargahına çok yakın bir evde ikamet etti. Hatta şehirde bulunan bir golf kulübüne bile üyeydi. Amerika'da bulunduğu süre boyunca Kaddafi'ye karşı yürütülen darbe girişimlerinde CIA ile işbirliği yaptı. Hafter'in Amerika macerası Arap Baharı başlayınca son buldu. Bölgedeki devrim ateşinin Libya'ya sıçramasıyla Hafter de 2011 yılında ülkesine geri döndü. 20 Ekim 2011'de Libya'yı 40 yıldan fazla yöneten Muammer Kaddafi, isyancı gruplar tarafından linç edilerek öldürüldü. 14 Şubat 2014'te Hafter iktidara el koyduğunu ilan etti.
Ancak darbe girişimi başarısız oldu. Pes etmeyen Hafter, ülkedeki farklı milis gruplarıyla işbirliği yaptı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tobruk'ta kendi meclisini kuran Hafter, hakimiyet alanını her geçen yıl genişletti. Peki Libya'da son durum ne? Ülke pek çok uluslararası aktörün de dahil olduğu bir iç savaşın tam ortasında. Libya ile yaptığımız işbirliği anlaşmasının ardından her fırsatta resmi muhatabın meşru hükümet olduğunu vurguluyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Katar ve İtalya gibi ülkeler de Trablus merkezli meşru ulusal mutabakat hükümetini destekliyor. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği de meşru hükümetin yanında. Hafter'in başında bulunduğu Tobruk yönetimi ise meşruiyetini kabul ettirmenin peşinde. Hafter son yıllarda birçok ülkeye ziyarette bulundu. Ülkenin doğu ve güney kesimlerindeki etkinliğini her geçen gün arttıran Hafter, başkent Trablus'u kuşatma altına aldı. Ülke nüfusunun 2/3'sine ev sahipliği yapan Trablus, Hafter için ana hedef konumunda. Hafter, Nisan ayından beri başkenti ele geçirmeye çalışıyor. Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler koşulsuz bir şekilde Hafter'i destekliyor. Moskova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Hafter'e diplomatik destek sağlıyor. Hafter güçleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava kuvvetlerinden destek alıyor. Aynı zamanda Mısır ve Fransa'da lojistik ya da askeri destek sağlıyor. Fransız enerji şirketi Total ve İtalyan enerji şirketi Eni'nin Kaddafi sonrası dönemde bölgedeki hakimiyet mücadelesi iki devletin farklı taraflarda olmasına yol açtı. Amerikan tarafı ise resmi olarak meşru hükümeti tanımasına karşın son dönemlerdeki politikalarıyla Hafter tarafına da göz kırpıyor. Hafter'in insan kaynağı ise paralı askerler ve milis çeteleri. Hafter saflarında Metali Selefileri, Libyalı kabileler, Kaddafi'nin kurduğu halk komiteleri gibi unsurlar bulunuyor. Yabancı paralı askerlerse Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'nun omurgasını oluşturuyor. Hafter saflarında Rusya'dan paralı askerler, Sudan'dan Cancavit milisleri ve Çad'dan da silahlı isyancılar var. Özellikle Rus güvenlik şirketi Wagner grup üyesi paralı askerler son aylarda en çok göze çarpan yapı. Wagner'in bölgedeki faaliyetleri her geçen gün artıyor. Libya petrol rezervleri sıralamasında Afrika'da 1. Dünyada ise 9. sırada. Doğal kaynaklar ülkeyi pek çok farklı güç odağı için cazibe merkezi haline getiriyor. İç savaşın bundan sonraki akıbeti ise hepimizin merak konusu. Bundan sonra neler olacağını bekleyip göreceğiz. Konu hakkındaki görüşlerinizi videonun altında yorumlara bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.